Konuğumuzu arayalım. Merhaba Aysun, başlayalım mı? Olur canım, başlayalım. Tamam, o zaman başladık. Konuğumuz Aysun Sayın. Seni tanıtmadan önce çok uzun bir ya da aslında kıymetli bir şey de biraz kopya çekeyim, not aldım. Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik direktörü. Bu sürdürülebilirlik kısmı nedir? Biraz açmak ister misin? Bodozlama daldım ama. Yok, estağfurullah. Aslında sürdürülebilirlik yaklaşık 10-13 yıl önce benim başladığım bir çalışma alanı. Temelde işletmelerin sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğinden bahsediyoruz. Nedir bu sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik dersen, ürettiğiyle, faaliyetiyle, iş koluyla insana ve içindeki ekosisteme nasıl bir değer yaratıyor ya da nasıl bir zarar yaratıyor. Wow. Peki bu alanın bir okulu var mıdır? Mazur gör sorum ama. Okulu yok. Bu alanın bir okulu yok. Yüksek lisans programları başladı. Ama yani bu alan bir miktar disiplinler arası bir alan diyebilirim. Yani herhangi bir bölümden mezun olmanız ya da disiplinden gelmeniz bu alana girmemek için bir neden oluşturmuyor. Ama tabii ki şöylesi daha kolay olabilir. Daha çevresel faaliyet yoğun olan ya da yoğun bir çevre kirlenmesine neden olan bir sektörde çalışacaksanız işte geçmişinizin çevreyle ilgili, kimya ile ilgili bir şey olması avantaj yaratır. Veya hani o alana ilgi duymanıza avantaj yaratır. Daha insan emeğiyle ilgili bir sektörde çalışıyorsanız da yine daha sosyal bilimlere yakın bir bölümden mezun olmak avantaj yaratır. Anladım. Aynı zamanda biraz Google'ladım seni Aysun Sayın. Antropolog. Yanlış değilim değil mi? Doğru. Yani bir de doğru. aslında yaptığın görevle bu arada dostlar, Aysun diyorum, tanışıklığımız olduğu için Var. yanlış anlaşılmasın. Yani yaptığın işle de eşleşiyor gibi sanki. O da az buçuk yakın alan değil tabii ki ama yani oradan da çok bilgi kaynağıyla eşleştirme durumun vardır diye tahmin ediyorum. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani ben bir 3 yıl kadar ODTÜ biyolojide okuduktan sonra antropolojiye geçtim. Aslında fen bilimleri geçmişliyim. Antropolojide de yine aynı şekilde daha işin biyolojik antropoloji tarafında bir eğitim aldım. Ama tabii ki felsefe olarak temelde bir insan biliminden bahsediyoruz ve bu insanın içinde yaşadığı ekosisteme bakan bir bilimden bahsediyoruz. Anladım. Bir perspektif katıyor. Yani insanın hayatı algılaması, iş dünyası için de aynı şekilde yaşam algılaması ve konuları yorumlayabilmesi için bütün bu eğitimler her birimize bir perspektif katıyor. Tabii ki antropoloji okumuş olduğumda işte kültürü, insanın evrimleşme sürecini, kültürün evrimleşme sürecini, tüm bunları zaten akademik olarak zaten incelemiş oluyorsun. İş dünyası tarafına da baktığımızda bunları anlamak, ilişkileri anlamak ve onlar üzerinden bir politika üretmek daha kolay demeyeyim ama daha rahat bakmayı sağlıyor. Anladım. Senin ünvanla ilgili yine Google'ladım da sanırım bağlı bulunduğun, çalıştığın grup da Birleşmiş Milletler'de tam da o ünvana tekabül eden bir temsiliyeti var yanlış hatırlamıyorsam. Düzeltirsen sevinirim ama. Şimdi ben son bir yıldır Boynar Grup iştiraki BR Mağazacılık'tayım. Ama bizim başka şirketlerimiz de var. Yani BR Mağazacılık dediğimde ağırlıklı erkek giyim sektöründe, perakendede üretimden satışa kadar hemen her faaliyeti yerine getiriyor. 2000'den fazla da bir çalışanı var. Daha önce de aslında hem o 4 yıl WPP hem ondan önce 11 yıl Boyner Holding sürecinde içinde bulunduğum yapılar Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne taraf olan şirketlerdi. Bu taraf olmak da tabii ki beraberinde o seviyede temsil edilmeyi ve bir takım sorumlulukları yerine getirmeyi emrediyor diyebilirim. Ben de hani bütün içinde yer aldığım kuruluşlarda temelde sorumlulukları yerine getirilmesi tarafında görev aldım. Anladım. Vallahi çok güzel anlattın. Ağzına sağlık da izleyicilerin de aklında kalabilmesi adına ben az buçuk anladım da böyle 2-3 kelime indirgeyebilirsek senin ünvanı, daha insan kaynakları demek istemiyorum tabii ki, o değil.
Yani insan, kültür, iç iletişim ve sürdürülebilirlik. Tamam. Temelde bu alanlardan sorumluyum. Hı hı. O zaman ne oluyor? İşe alımdan, iş ilişkileri, Heh, istihdam ilişkisi içerisinde bulunduğunda bir insan, çalışan olarak evet. temel hak ve özgürlüklerini, ondan sonra iç iletişimde işverenle çalışan arasındaki diyalog kanallarını ve bu diyaloğun diline bakıyoruz. Kültür dediğimiz şey bir kurumun aslında çalışanlarıyla beraber nasıl bir değer önerisi varsa Hı hı. işine dair orada yaratmaya çalıştığı bir kurumsal kültür benim yine çalışma alanımda. Sürdürülebilirlik kısmında ise topluma yaptığı yatırım, yani sosyal sorumluluk projelerinden Hı hı. kendi sosyal ve çevresel performansına kadar ve de tedarik zincirindeki performansına kadar geniş bir yelpaze diye düşünebilirsin, ama günün sonunda insana ve insanın yaşadığı ekosisteme o işletme ne katıyor ne götürüyor, götürdüklerini nasıl telafi edebilir, verdiği zararı nasıl minimize edebilir ya da telafi edebilir diye bakan bir Ya disiplinler arası bir alan zaten. anladım. Bir yapı aslında özünde de. Evet. Anladım. Vallahi güzel izah ettin. Aydınlandık diyelim. Şimdi her konuma her programda olduğu gibi tekrar hatırlatıyorum. Tekrar hatırlatayım. Daha önceden bir soru seti atıyorum. Özünde daire tipleri var bunda. 1+1, 2+1, 3+1, villa, apartman, o şekilde gidiyor. Tabii ki bunların da bir tanımı var. Aslında özünde en baştan da bir girizgah yapmak istersem bir ev tanımıyla başlıyoruz. Aslında bu ev bir metafor. Ev bildiğimiz ev, yaşadığımız ev. Metrekaresi metropollerde ya da Anadolularda farklı olsa da ama insani ihtiyaçlar özünde aynı. Yani barınmadaki ihtiyaçlarımız. Bunlar neler? Bir evimizde evimize girebilmek için bir kapımız, bir girişimiz var. Başka bir yerden giremiyoruz. Pencere ya da bacadan diyelim. Genelde Türk tipi daire konutlarında ya da metropollerde girdikten sonra bizi mutfak karşılar. İşte mutfakta ne yapıyoruz? Genelde demeyeyim ama yemek yeriz, yemek pişiririz eylemsel olarak. Bir de yiyeceklerimizi stok ettiğimiz bir ıstakacım olarak geçiyor. Oradan salona geçiyoruz. Salonda genelde, yani gösteriş alanı demek istemiyorum. Bundan 20 sene önce öyleydi. O soğuk salonlar aklıma geldi de tam o da değil, ama genelde dinlendiğimiz, keyif aldığımız alanlardan biri. Yani salonlarımızı hayal edelim evlerde oturduğumuzda. Tam da o amaç için. Oradan yatak odasına geçtiğimizde yatak odası da mahrem alanlarımızdan bir tanesi. Yani kendimizin kullandığı, bir evli değilsek veya çocuğumuz dışında başka misafirimizi dahil etmediğimiz yüce alanlardan biri diyorum. Sonra +1 odalarımız var. Eğer 3+1 ise 2 tane farklı oda oluyor. 2+1 ise bir farklı oda oluyor. Oda kullanım amacına göre değişiyor. Prova odası, ardiye vesaire. Sonra yine ıslak hacimlerimizden en son banyo oluyor. Banyoda da hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz alandan bir tanesi. Şimdi soru setinden, daire tipinden mi başlasak? Daha önce seçtiğim bir daire tipi var mı? 2+1, 1+1, 3+1, villa, apartman vesaire. Zannediyorum yani böyle bahçesi de olan ya da avluya açılan bir alanı olan, Tamam. kolektif yaşamın bir parçası, herhalde hani bir apartman ama bir bahçe katı gibi düşünebilirim. Anladım. Müstakil ev de diyebiliriz biz buna. Müstakil ev Bahçesi de ama oluyor çünkü. eğer müstakil evse de mutlaka kendi çevresiyle ilişkisi olan, etkileşimi olan bir müstakil ev olur. Komşularımız var. Sıkıntı yok. Sadece ev Tamam. tipi. Tamam, müstakil Evet, müstakil ev. bir ev. O zaman ilk defa bir müstakil ev sorusuyla karşı karşıyayım. O zaman müstakil evin tanımını evin tanımımızı tekrar güncelleyeyim. Bahsettiğimiz müstakil evde ilave olarak ihtiyacımız olan eylem alanları diyorum ben bu yaşam alanlarına, yatak odası +1, +2 vesaire. Bir de kendimize ait adı üstünde müstakil, genelde bahçe katında veya düz yani villa da olabiliyor bu. Ekstra bir bostan dediğimiz bir yeşillik alanımız da oluyor. İlaveten bir balkonumuz da oluyor. Bunları ilave edebiliriz. Müstakilliğinden kasıt
Yani bir daire dediğimizde hemen yan tarafta komşunuz var ama bunda toprak komşunuz var. Yani bu daireye sadece siz girebiliyorsunuz. Şimdi sorulara geçiyorum o zaman, ilavemiz yoksa. Hı hı. Yok. Süper. Şimdi girişten başlayabilirim. Müstakil evimize gireceğiz. Nereden gireceğiz? Bahçeden de girebiliriz. Sıkıntı yok. Ha, bu arada bahçeden giriyoruz. Evet, müstakil eve değil mi? Yani Tabii. arka tarafta değilse genelde bahçe kapısını tık diye açıyoruz. Hop, taşlı yoldan bizi bir köpüşümüz karşılamıyorsa eğer direkt avludan, yani bahçemizden evimize giriş yapıyoruz. Ya da arka taraftan giriyoruz. Bahçe özelimizdir. Sadece bizim işaret ettiğimiz yerden genelde salon oluyor. Oradan giriyoruz. Şimdi giriş nedir? Adı üstünde sadece oradan girilen yer. Başka bir yerden girilmiyor. Bahsettiğim bu alanın nasıl bir girişi var? Daha doğrusu var mı? Mutlaka vardır da insan mı yani kavramlar üzerinden de bahsedebiliriz. Farklı bir şeyden de. Evet, yani sonuçta bir yer. Dolayısıyla aslında benim icra ettiğim alana bakarsak hani ben burayı daha böyle insanın içinde yer alan bir kültür diye tanımlayabilirim. Tamam. Çünkü hani alana bir giriş yapıyorsunuz. Evet. Senin söylediğin gibi. Yani kültürden mi giriş yapıyoruz? Evet, Tamam. evet. Kültürden giriş yapıyoruz. Okey, çok kısa ve net oldu. Özet oldu. Süper. Girdik. Mutfağa girelim istersen. Yani arka taraftan girdim, bahçeden girmedim ama genelde hani girişten sonra bizi mutfak karşılar derler ya. Ya çok klişe bir soru olacak ama işin mutfağında ne dönüyor? Yani dönüyor derken İnsan. İnsan. İşin mutfağında eyleyen, kararan, düşünen ve eyleyen aslında insan. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için olabilir. Temelde onun için oluyor ya da bir değer birikimi yaratmak için olabilir. Tüm düşünce ve eylemi gerçekleştiren insan. Dolayısıyla ben mutfağı insanla özleştiririm. Mutfak bir taraftan da aslında hani büyüklüğü, küçüklüğü itibariyle de hani ihtiyacından fazlasını mı üretmesine neden oluyor yoksa ihtiyacı kadarıyla mı yetiniyor? O metrekareler, büyüklükler ya da işte o gösterişi insanın dünyayla kurduğu ilişkisi diye Anladım. düşünebilirim. İnsan derken tekil şahıs kullandık ama ekip mi, insan mı? Yani orada da metafor mu kullandın? Onu anlamaya çalışıyorum. Metafor kullandım. Yani tür olarak insan türünden bahsettim. Tamam. Mutfağa eşitlediğim yer. Yani biraz da global yorumluyoruz sanırım. Baştan itibaren Evet. dinlediğim kadarıyla. Yerel bazda değil. Yani Afrika'da gitsek, Amerika'da gitsek o mevzu. Kültürler Evet. farklı olabiliyor Evet. ama özünde değişmeyen bir insan faktörü var. Tamam. Da çok benim de işime geliyor. Programın saati kısalığı anlamında da çok yorum geliyor. Abi çok uzun yapıyorsun falan. Gayet güzel. Evimiz ufak ufak şekilleniyor. Girdik. Mutfak dedik. Mutfaktan salona geçiyoruz. Yani müstakil evi de ben 2+1 yaptım ama uygunsa. Tamam. Uygun. Yani çünkü onun sınırı yok. 5+1 de diyebiliriz. İlave olduğunda mutlaka yorumlar çerçevesinde odaları çoğaltabiliriz. O zaman salona geçiyoruz. Salon günlük kullanımda daha çok kafa dinlediğimiz bir yer. Yani yemeğimizi yedik. Uyumadan önce, uyuma evresi öncesi. Belki işimiz gücümüz varsa onları bir toparladığımız, ertesi gün programını yaptığımız bir alan genelde ama açarız böyle meyve dilimi tabağı eşliğinde TV'yi açıp zihin boşalttığımız genelde yer. Ben böyle kullanmıyorum ama genelde baktığımda sözlüklere böyle bir şey çıkıyor, durum çıkıyor. Şimdi bu alanın salonu nasıl bir şey? Topluluk diyeceğim buna da. Çünkü bence salon senin tanımladığın yani işte yatak odalarından ve salondan oluşuyorsa bir yer, salon kolektif olarak orada bulunanların, içeride yaşayan ve dışarıdan gelenlerin buluşma noktası. Yani salon o anlamda işte bir hanenin kamusal alanı gibi geliyor bana. Hani salona herkes davet edebilirsin ya da salonda herkes buluşabilir. Sonra odalara geçtiği zaman o odanın bir nizamı, bir görgüsü vardır. Salonda topluluk aslında yani insanların konuştuğu, eylemlerini paylaştığı ya da örgütlendiği bir yer diyebilirim.
Benim işim tarafında da onu ben hani topluluk, birey değil de bireylerden oluşan, farklı bireylerden oluşan bir yapı Yapı. ile eşleştiririm. Evet, Anladım. salonu. Valla gayet net ve temiz tanımlar. Peki buna da teşekkür. Yatak odası, yani tanım açmamı ister misin yatak odası, yoksa bildiğimiz yatak odası aslında. Yani kendimizle baş başa kalabildiğimiz, ya mahrem diyorum, cinsellik anlamında değil ama zihinsel anlamda çıplak olduğumuz tek mekanlardan biri. Bir de başta da dediğim gibi tanım açarken, yani misafirimiz, evli değilsek eşimiz veya Anladım. çocuğumuz varsa, Ya onun o benim dışında için o benim için birey. Yani artık senin demin sorduğun tekil birey. Neden? Çünkü oradaki tekil bireyin iş yaşamıyla karşılığında baktığımda motivasyonu, arzuları, kariyer hedefleri, ücreti, paketi, yani diğerlerinden ayrıştıran yeteneklerine göre onu değerli kılan tüm özellikleri aslında yatak odası dediğimiz yer. Yani orası bir başkasının da buyruğuna girebilir, yani açılabilir, ama temelde oraya ait, ona ait, bir kişiye ait bir yer. İçerideki yerleşim, içerideki eşyaların özelliği itibariyle, yani oradaki bir pantolon birine aittir, ama salona girdiğiniz zaman hani o bir kanepe vardır, kanepede herkes oturabilir, aynı ayakta beklemezsin, kanepenin bir sahibi var diye ayakta kalmazsın, ama pantolona ya da yatağa şey yaparsın, hani bir sorarsın, burada kim yatıyor, burası kimin yatağı diye. Hatta hani orada yatacaksan bile bir çarşaflarını değiştirirsin. O anlamda kişiselleştirilmiş bir yer benim için. Tamam. Yani mekansal yaklaşım. Yani dediğin gibi hani magazinsel tarafı, çalışanın, yani bireyin daha doğrusu maaşı ve hakları var. Ona özgü bir şey. Mahrem yani. Kimse Aynen. sormaz, Bir soramaz bireyin gibi. kendi yeteneklerine göre ve pazarlık gücüne göre sahip olduğu, iş yaşamında sahip olduğu haklar diyebilirim. Ayrıştıran şeyler. Yani herkesin eşit olduğu değil de farklılaştığı taraf yatak odası. Anladım. Okey. 2+1 demiştik. Yatak odası 1, salon 1. Bir tane +1 odamız var. Yani bu kullanım amacı değişebiliyor. İşte evliysek, çocuğumuz varsa çocuğun odası olabiliyor. Yok bekar takılıyorsak, sallıyorum, prova odası olabiliyor. Belki sinema odası olarak yapıyoruz. Ya da bir kütüphane yapıyoruz. Gibi farklı amaçlarla kullanabiliyoruz. Toplumdaki ve alışkanlıklarımıza göre, toplumdaki statümüz ve alışkanlıklarımıza göre farklı şekilde kullanabiliyoruz. Bu alanda bu +1 dediğimiz oda, bu arada bu oda metrekare olarak genelde konutlarda küçük oluyor. Yani tanımını etkiler mi bilmiyorum ama yorumunu daha doğrusu. Yani salonla yatak odası arasında, yani arasında derken konum anlamında değil, metrekare anlamında genelde küçük oluyor. Çünkü bunlar da fiyatı etkiliyor haliyle. Bir de böyle bakarsak anlamında açmak istedim +1'i. Şimdi şöyle, şirketlerin içinden baktığında kendini daha büyük görürsün ve senin varlığın için senin faaliyet göstermediğin alanda iş üreten başka bir tedarik zincirin vardır. Onlar senden daha büyük değildir. Çünkü sen baktığın yerde satın alma gücünle baktığından dolayı sen daha büyüksün. Çünkü parayı verensin. Ama aslına bakarsan öbür tarafa geçtiğinde senin için faaliyet gösteren, yani bir işletmenin tedarik zincirinde çok sayıda tedarikçisi vardır. Ve onların toplamı bazen senden büyük de olabilir. Şimdi bu bahsettiğin ikinci oda benim için bir şirketin dış paydaşları. Varlığını destekleyen, kendi hizmet üretmediği alanda hizmet satın aldığı dış paydaşları. Örneğin çalışanlar için servis aldığı servis firması, yemek aldığı yemek firması, işte ofis malzemelerini aldığı diğer firma. Ya da ne bileyim bir üretim yapıyor ise kumaşı satın aldığı kumaşçı, işte pantolonu diktirdiği tedarikçi. Kendi bulunduğun yerden bakınca senin yatak odan daha büyük. Çünkü orası sana ait bir alan. Dolayısıyla ona yanındaki alanı veriyorsun. Ama bir taraftan da oradan oraya giren çıkan, yani oranın kullanıcı sayısı çok.
Misafir odası gibi kurguladım ben bu arada. Yani birden çok misafiriniz gelir ve o oda aslında çok fazla insanın kullanımına açıktır. Misafiriniz yokken de orası sizin kütüphanenizdir, orası sizin ütü yaptığınız yerdir falan filan, neyse yani ihtiyacınız. Bu alan, yani benim çalışma alanımda özdeşleştirdiğim şey, bir işletmenin dış paydaşlarının tamamı bu odayla özdeşleştirebilirim. Ama şöyle de bir durum var, yine magazinsel bir yorum yapmak istiyorum müsaade edersen. Yani Tabii. hemen yanında yatak odası var. Şimdi birey duyabilir bu durumu, oradaki konuşulanları mı? Evet, her zaman olabilir bu. Ha. İşletmeler için de aynı şey geçerli. Düşünürseniz hani böyle bütün gizlilikle yapılan tüm anlaşmalar bir gün açık olabilir. Wow. Yani o anlamda ne derler, hesap verebilir olmak lazım. Her şeyini aç, bana anlat değil de bir gün ortaya çıktığı zaman bu kararların, bu eylemlerin sonucunda hesap verebilir olmamız beklenir. İnsandan da, işletmelerden de. O yüzden de bu kadar yakınlar zaten. Anladım. Denetleme mevzusu da buradan çıkıyor sanırım. Sürdürülebilir olabilmesi için mutlaka. Evet. Denetim açık olmalı. Okey. Burada o zaman Çubuklu'ya oturuyor. Banyoya geçmeden önce ilave bir oda koymamı ister misin, yoksa ya bilmiyorum. Yok, sesli istemem. düşünüyorum Benim şu hiç an. olmadı. Benim kendi yaşam yerlerimde hiç olmaz, koyma. Ne yapacağımı bilemiyorum yani o odada. Ha, tamam ya, bu alanımızın belki ihtiyacı vardır o anlamda dedim, bilemedim. Bizim Yok. tamam. Yok, şu an ihtiyacımız yok. Şu an ihtiyacımız yok. Yani koridorlar var. Olursa oralara bir şeyler koyarız. Neyse, banyoya geçiyoruz. Yani hiç ana şeyde hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz, aslında hem ıslak hacim, orada mahrem alan. Tabii ki misafirimize de ihtiyacı doğrultusunda kapısını açtığımız bir yer. Ama ağır bakım nereden çıktı? Aklıma bakım geldi ya. Hani duş almak vesaire gibi, hani el yıkama demeyeyim de bu tür şeyleri de kendi özelimizde sakladığımız, açmadığımız mekanlardan bir tanesi banyo. Eskiden, yani eski daire tiplerinde tuvaletle banyo ayrıydı ama hemen hemen metropollerde bu bitişik. Bu pencereden bakarsak banyo nasıl bir yaklaşım olur? Var mı ya da böyle banyo? Yani aslında şöyle söyleyebilirim onun için. Bir girdiğiniz yerde, bir işletmede gördüğünüz bir grup insan vardır ve hepsinin zaten oraya ait olduğunu düşünürsünüz, ama bazı faaliyetler işletmenin ana işinden biri değilse alt işveren ilişkisiyle çözülür. Nedir alt işveren? Örneğin siz güvenliği, temel bir faaliyettir güvenlik hizmetini. Örneğin temizlik hizmetini. Örneğin mutfaktaki işte çay servisi hizmetini. Örneğin içeride yemekhaneniz varsa yemek servisi hizmetini başka firmaya sizin alanınızda icra etsin diye verirsiniz. Tamam. Şimdi benim için banyo ile özdeş tarafı, bir işletmenin ya da bir insanın insani değerlere ya da insan odaklı olmasını sağlayan şey, aslında bu alt işveren ilişkisi kurduğu kişi ve kurumlarla nasıl bir diyaloğa geçtiğidir. Yani bir eve girdiğinizde görmezsiniz ama ya görürseniz diye banyonun sürekli temiz olması, ya temizdir ya kirlidir zaten, anlatabiliyor muyum? Yani girdiğinizde kullanmaktan imtina edersiniz ya da girdiğinizde bir başkasının bir banyosu, özel alanı, hijyen alanı olsa bile kendi hijyen ihtiyaçlarınızı karşılarken rahatsız olmazsınız. Biraz ben bunu buna benzetiyorum. Yani açtığınızda utanmayacağınız, bir başkasına mahcup olmayacağınız bir ilişki alanı, ilişki yeri aslında banyo ve tuvalet. İşletme açısından da baktığınızda sizin insana verdiğiniz değer, sizin için, sizin işletmenizde hizmet veren, çay servisi yapan kişiyle kurduğunuz ilişki, güvenliktekiyle kurduğunuz ilişki gibi ya da yemeğinizi önünüze getirenle kurduğunuz ilişki gibi geliyor bana. Dolayısıyla hani sizin nasıl bir kişi ve kurum olduğunuzu açık eden davranışlar bunlar bence. Yani birileri diyebilir ki ben yani insan ilişkilerine çok saygılıyım. Ben o zaman bir restorana gittiğinde ona hizmet sunanlara nasıl davrandığına bakarım. Teşekkür ediyor mu diye bakarım.
Gibi. Anladım. Aynen hangi fiillerle konuşuyor diye bakarım. Yani parayla her şeyi satın alacağını zannediyor. Yoksa o emeğin karşılığını ödüyor ve dolayısıyla o emeği sunana nezaketli bir iletişim kurabiliyor mu? Ben işletmeler açısından orayı öyle görüyorum. Anladım. Çok güzel bir yorum. Bahçemiz kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Bahçemiz dünyamız. Yani küçük ölçekte bakarsan İstanbul'da var faaliyet gösteren bir şirketsen Türkiye, bölge ya da dünya. Yani içinde cansız varlıkların da bulunduğu ve diğer işletmelerin de etkilediği ortak alan gibi görüyorum ben. Neden? Sizin bahçenizde atıyorum hani organik bir şey yetiştirmek istiyorsanız yan komşunuzun da ilaçlama yapmadığından emin olmanız lazım. İşte bahçeniz temiz olsun istiyorsanız insanların diğer etraftaki evlerin çöplerini çöpe attığından emin olmanız lazım. Çünkü uçar ve sizin bahçenize konabilir. Dolayısıyla bahçe dediğimiz şey bir taraftan benim nasıl kullandığıma bağlı, diğer taraftan da o herkesin, diğer tüm işletmelerin ya da bireylerin, diğer toplulukların hayatı nasıl deneyimledikleriyle de bağlı. Yani tek başına harika olmak gibi bir şey söz konusu değil. Yani bir yere de gittiğinizde bir ev yapacaksanız bir bakarsınız ya etrafa. evet. Burada renkler nasıl? Evimin dışını ben herkesten ayrıksı olacağım ama göze batacak bir renge mi boyayacağım? Yoksa o doğal uyumun içerisinde mi kalacağım? Bahçe öyle bir yer. Ama bir de komşularınız var mesela. Lafını balla Evet. böldüm ama onların da Var. etkisi, yani onlara Var. daha iyi görünmek mi, yani medeniyet çerçevesi, kurallara riayet etmek anlamında mı? Yani iyi görünmekten kastettim. Şimdi sen müstakil bir evde yaşıyorsan ve bahçede sana aitse bile bir ortamda yaşamanın, hani bu dağın başında etrafında hiçbir yaşam alanının olmadığı bir yerse bile senin oradaki canlıya karşı sorumluluğun var. Tamam. Ama hani bir köyse bile köyün diğer halkına karşı sorumluluğun var. Estetik sorumluluğun da var, bireysel sorumluluğun da var. Yani o bahçende ne ekip ne biçtiğin, hangi ilaçlamayı yaptığın, yapıp yapmadığın, çöpünü nereye koyduğun, ne bileyim yazın otlarını biçip biçmediğin, senin yaratacağın yangın tehlikesinin diğer köy hanelerini nasıl etkileyeceği gibi. Yani orası da ya benim canımın istediği gibi takılırım diyebileceğin bir yer olamaz benim gözümde. Yani dağın başındaysan doğaya saygılı olmalısın. Bir yaşam alanının içerisindeysen doğayla beraber o alanı paylaştığın köye, ilçeye, o sakinlere, eğer işte ne bileyim bir işletmeysen eğer içinde yer aldığın işte ne diyeyim bir şirket var, birlikte ortak çalıştığımız şirket diyelim sana Zincirlikuyu'nda. Sen diğer işletmelere ve o bölgedeki yaşamını konutlara karşı da sorumlusun. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Tek başına yekpare orada değilsin. Ben buraya canımın istediğini yaparım diyemezsin. Belirli bir yazılmış kurallara, yasalara veya orada birlikte oluşturulmuş kültüre uyum sağlaman lazım. Zaten uyum sağlayamıyorsan bir süre sonra yapı seni putar atar. Varlık gösteremezsin. Saygı duymuyorsan eğer kaynakları tüketirsin. Sonra kaynaklar seni putar atar. O yüzden daha hani dünya dedim. Anladım. Yani Böyle. aslında özünde senin de bahsettiğin gibi kişisel alanımız ama keyfi davranamıyoruz. Malum bizim dışımızda da bir çevreyle canlı cansız yaşadığımız için sürdürülebilir olabilmesi Yani o da için de şöyle mesela bu beden benim, canımın istediğini yaparım. Evet, beden benim, üzerinde tasarruf benim ama beden benim diye şu anda sokağa çırılçıplak çıkmıyorum ya. gibi. Ya sana net yemiyorum ya. Ya da bir iş yerine giderken belli bir nizam içerisinde giyiniyorum ya. Hani böyle bir şey. Bahçe de öyle bir şey. Evet sana ait ama onu gören gözler, ondan etkilenenler varsa bakımından da sorumlu olduğun bir yer. Böyle Anladım. görüyorum ben. Valla mekansal yaklaşım. Okey. Ben bonus bir sorum var ama Sordum.
Bu işin zorluğu nedir? Var mıdır ya da? Tabii ki var. Yani bu kadar kısa dönem hafızayla çalışan topluluklarda ve de bizim gibi ülkelerde, az gelişmiş ülkelerde hemen bugün ve yarını görebiliyoruz. Daha uzun vadeli öngörüler koyamıyoruz. Ben bugün bu yatırımı gelecek için niye yapacağım kafası çok yaygın. İnsanda da öyle, hani ben bugün kendi davranışımı değiştireceğim ama diğerleri değiştirecek mi diye bakarken işletmeler açısından da hemen bugün bana dönüşü yoksa ben bu yatırımı erteleyeyim diyebilir. Çok olgunlaşmayla ilgili, çok ne derler, yarına da yani güveni inşa etmeyle ilgili bütün bunlara karar almak zor bir şey. Yani kurumların da hayata, samimiyetle hayata geçirmesi, bireylerin de samimiyetle sorumluluk alması için çok iyi eleştirilmeleri lazım. Yani bir de kendisini eleştirebilmesi lazım. Yoksa başkasına akıl vermek bence dünyadaki en kolay şey, Türkiye'de de en yaygın olan şey. Maalesef diyelim. Son bir bonus soru. Yani halihazırda arkadan da bir nesil geliyor. Gelişiyor, geliyor. Nasıl anlatayım? Yani başta da konuştuk, bu alanın bir okulu yok. Multidisiplin diyorum ben. Hani pek çok disiplini kendi Evet, içinde doğru. barındırıyor. Bu alana talip olmak isteyen insanlara herhangi bir naçizane diyelim, tabii ki öğüt vermek değil derdiniz ama ne bileyim, kazancı noktasında değil ama mutlu olabileceği bir alan mı, çalışma yönünde teşvik edici bir konuşma senden gelir mi merak ediyorum. Yani anlam arıyorsa eğer hayatta, yani işte de aynı şekilde bu anlamı veren bir yer. Çünkü burada bir fark yaratabiliyorsunuz ve bu farkın kendisi yaygınlaşabiliyor, çoğalabiliyor. Aradığı şey buysa eğer. Aradığı şey sadece bir alanda uzmanlaşmak, bir dikeye bakmak, oradan para kazanmak ve hayatını başka bir yerde kurmaksa bu değil. Bu çünkü her şeyden sorumlu hissetmeyi ve sorumlu davranmayı bence emrediyor. O yüzden insanın kendisini bilmesiyle ilgili bir şey. Hani ben hayatla ilgili dertlerim var, ekosistemi de, dünyayı da, insanları da dert ediyorum diyorsa burada mutlu olur, kesinlikle mutlu olur. Çünkü sürekli bir anlam arayışı olacak ve üretme ihtiyacı olacak. Anladım. Vallahi Ama bir taraftan da insanı delirtir yani. Siz çabaladıkça bir adım ileriye gidemiyor olduğunuzu, yani bütün sorunlarla tabii ki herkesten daha fazla, daha farklı ve daha çok yüzleşiyorsunuz. Öyle. Bir taraftan da bu var. yani madalyonun diğer yüzü diyelim. Ya bana bir teaser ver ya. Çok konuştuk ettik, tamam, anlamlı şeyler, kıymetli şeyler de. Ne diyebilirim? Örneğin bütün bu anlattıklarımla da uyumlu olması açısından ben Urla'da müstakil ve bahçeli bir evde oturuyorum ve büyükçe de bir bahçem var. Diğer pek çok insanın yaptığı gibi bir havuz yapmayı tercih etmedim. Neden? Bunu rüküşçe ve şeyce buluyorum, sorumsuzca buluyorum. Çünkü bayağı bir su fakiri bir ülkedeyiz ve yani tek başıma bireysel bir havuzumun oluyor olması bence bencillik. Benim söyleyebileceğim şey, hani uyumlu olmaktan bahsettiğimde bu, yani yaşadığın coğrafyaya uyumlu olmak. Yoksa hani musluğu açarsın, parasını ödediğin sürece su senin. Böyle bakarsan bütün kaynakları tüketiriz. Harcadığım her şeyden de sorumlu hissediyorsam eğer bir başkasına ve geleceğe dair, o zaman hani bu havuzumun olmaması gerekir. Dolayısıyla hani benim söyleyebileceğim şey bu. Hani birazcık etrafa bakarak gerçeklere uyumlu bir hayatı tasarlamak. Anladım. Vallahi harika oldu. Ağzına sağlık Aysun. Ekleyeceğin başka bir şey yoksa ilave, çok teşekkür ederim. Gerçekten vakit ayırdın. Kıymetli bilgileri aktardın bize. Gerçekten teşekkürler Deko Kafa ailesi olarak. Ben çok teşekkür ediyorum ağırladığın için beni. Çok mersi. Rica ederiz, ne demek. O zaman beraber kapatalım. Hoşça kal. Okey. Hoşça kal. Sağ ol. Evet.